40 metrekare bir ofisin içinde başlayan bir hikaye bugün yüz milyonlarca dolar değerindeki bir şirkete nasıl mı dönüştü? Küçük bir reçineli yazıcı firmanın en büyük adımı oldu. Anycubic Photon. Döneminde rakiplerine göre daha ekonomik ancak yüksek kalitede baskılar alabilen reçineli bir yazıcıydı. Ben Photon modelini değil ama hemen ardından çıkan Photon S modelini kullanmış ve çok beğenmiştim. Tabii böyle bir başarının ardından Anycubic farklı sınıfta çok farklı reçineli yazıcılar üretti ve dünya pazarında söz sahibi oldu. Ben de bugün firmanın yeni ve farklı bir yazıcı olduğunu düşündüğüm P1 ile karşınızdayım. P1 enteresan özelliklere sahip bir yazıcı. Son dönemde özellikle reçineli yazıcılar sanki birbirine benzemeye başladı. Sadece ekran çözünürlüklerinin arttığını görüyoruz. İşte biz 8K ekran yaptık, 10K, 12K, 20K gibi böyle bir ekran çözünürlüğü savaşına girmişlerdi. Ekran çözünürlüğü çok mu önemli? Evet, bazı noktalarda önemli. Ama bir defa göz bunu belli bir seviyeden sonra algılayamıyor. Sonrasında ise iş dental veya ciddi detay, ciddi tolerans isteyen mühendislik alanlarında devreye giriyor. P1 tarafında ise bambaşka noktalara dikkat çektiler. Bu işten anlayan profesyonel kullanıcıların isteklerine cevap verebilecek tutarlı bir reçineli yazıcı oluşturmak istediler. Reçineli yazıcılara kullanım zorluğundan kaynaklı hep bir mesafem vardır ama bu yazıcıyı uzun zamandır merak ediyordum. Şimdi yine her zaman olduğu gibi önce tasarımına ve teknik özelliklerine bir bakalım. Ardından kısa bir ön değerlendirme yapacağım özellikleriyle alakalı. Sonrasında ise aldığım baskılarla devam edeceğiz. Anycubic P1 sade, şık ve onu kullanım alanına uygun gösteren renk ve detaylara sahip bir yazıcı. Kullanılan beyaz renk ve kavisli köşeler onu sanki dental kullanım için üretilmiş bir yazıcı gibi gösterirken koyu renk UV engelleyici üst kapak, bu kapağa bağlı mat alüminyum kulp ve asimetrik ekran konumlandırması yazıcıya endüstriyel bir hava da katıyor. 4,5 inçlik dokunmatik bu ekranın arayüzü oldukça anlaşılır ve basit grafikleriyle beraber kullanımı da kolay. Ultraviyole ışığı %99.99 oranında engelleyen üst kapak tek elle rahatlıkla açılıp kapatılabiliyor ve istenilen açıklıkta sabit bir şekilde de kalabiliyor. Esas dikkat çeken yenilikler yazıcının iç kısmında başlıyor. Üzerinde 1 litre reçine kapasiteli bir reçine tankı kullanılmış. Bu haznenin her iki yanında bulunan klipsler ile kolayca sökülüp takılabiliyor. Haznenin altında ise baskı esnasında direnci azaltmak için non-fab film tercih edilmiş. Ancak direnci azaltmak için uygulanan tek işlem bu değil. Haznenin altında Anycubic'in Wave Release diye adlandırdığı yeni bir teknolojik katman var. Bu katman non-fab filmin modele direncini %60'a kadar azaltıyor ve bu sayede özellikle ince yapılar ve desteklerde oluşabilecek tabladan ayrılmaların önüne geçerek baskı başarı oranını arttırıyor. Bununla birlikte baskı başarı ve kararlılığı arttıracak, özellikle kış aylarında veya soğuk ortamlarda reçine sıcaklığını sürekli sabit tutabilecek bir ısıtıcı da yine bu reçine tankının önemli özelliklerinden biri. Bunun altında ise 10.1 inç ebadında 14K yüksek çözünürlüğe sahip bir ekran bulunuyor. Bu ekranın altında Anycubic'in Light Turbo 4.0 diye adlandırdığı %92 üzerinde yüksek bir ışık homojenliği sağlayan ultraviyole ışık sistemi yer alıyor. Seviyeleme otomatik bir şekilde gerçekleşiyor. Fabrika çıkışında yazıcıya yapmanız gereken en ufak bir ayar yok. Ancak Anycubic eğer bir baskı sorunuyla karşılaşırsanız veya baskı tablasını değiştirirseniz yeniden ayar yapmanız gerekiyor diyor. Burada da yazıcı size yardımcı oluyor. Dört köşesinde basınca duyarlı hassas bir sistem var. Bu sistem hem tablanın her bir köşede hangi yükseklikte olması gerektiğini hem de üzerindeki cıvataları ne tarafa döndürmemiz gerektiğine kadar hepsini gösteriyor ve bu şekilde sorunsuz baskılar almamızın önünü açıyor. Yazıcıya Z ekseninde hassasiyeti arttırmak için ciddi özellikler eklenmiş. Bunlardan ilki mekanik kısımda. Z ekseni hareketi endüstriyel sınıf bilyalı vida ve çift doğrusal ray üzerinde gerçekleşiyor. Yukarı aşağı yönde vidada minimum mekanik boşluk sağlarken yüksek dikey hassasiyet hedeflenmiş. Yapılan testlerde bu toleransın artı eksi 0.01 mm olduğu, trapez vidalı mile sahip yazıcılarda ise bu değerin artı eksi 0.03 mm'ye kadar çıktığı gözlemlenmiş. Bir diğer önemli nokta Dynamic Release 3.0. Yazıcı her bir katmanda direnci hesaplıyor. Mekanik boşluk oluşmaması ve modelin non-fab filmden daha iyi ayrılması için tablanın her katman için ne kadar yüksekliğe kalkması ve bu yüksekliğe kalkarken hangi hızda olması gerektiğini otomatik olarak ayarlıyor. Yazıcının enteresan özelliklerinden biri de opsiyonel olarak sunulan çift baskı tablası ve reçine haznesi.
Bu sayede aynı anda iki farklı malzeme kullanarak aynı veya farklı modellerin baskısını almak mümkün oluyor. Yazıcıda kablosuz bağlantı mevcut. Dilimlenen model uzaktan gönderilerek baskı başlatılabiliyor. Sonrasında ise entegre kamerası sayesinde baskı gözlemlenebiliyor veya bu kamera ile hızlandırılmış videolar çekilebiliyor. Teknik özelliklerini hızlıca geçebileceğimiz bir yazıcı değil bence. Bunun üzerine biraz daha konuşmamız gerekli baskılardan önce. Şu Wave Release olayı bana oldukça enteresan geldi. Genelde reçine haznesinin altında FEP film, non-FEP ya da ACF film kullanılır. Bunun hemen altında ise bir ekran bulunur. En fazla ekranın üzerinde bir koruyucu jelatin bulunuyor. Anycubic malzemenin ne olduğunu açıklamasa da burada da farklı bir polimerle oluşturulmuş bir doku görüyoruz. Normalde reçineli yazıcı nasıl çalışıyor? Tablo aşağıya iniyor, FEP filmle buluşuyor. Pozlama yapılıyor ve ilk katman bittikten sonra tekrar yukarıya kalkıyor. Diğer katmanlarda da aynı hareket devam ediyor. Her bir katman kürlendiğinde aslında reçine hem FEP filme yapışıyor hem de tabloya yapışıyor. Tablo yukarıya kalkarken de FEP film ona bir direnç gösteriyor. Hatta bazı yazıcılarda bu böyle pat pat diye bir ses olarak da duyulur. Bu Wave Release filmi ise bunu ortadan kaldırıyor. Tablo aşağıya indiğinde tamamen dümdüz bir yüzeyin üstüne basmıyor. Orada hafif dokulu bir yüzeye basıyor ve sağdan soldan da hava aldığı için bir vakum da oluşturmuyor. Bana oldukça enteresan geldi. Daha önce bir yazıcıda böyle bir teknoloji kullanıldığını görmemiştim. Ancak non-FEP filmle beraber çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Baskı esnasında gerçekten modele bir direnç göstermiyor. Bunu çıkartmadığı sesten de çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Burada Anycubic'in iddiası da oldukça büyük. Bu sistemin kullanılmadığı yazıcılara göre %60 daha iyi olduklarını söylüyorlar. Yani bu direnci %60'a kadar kırdıklarından bahsediyorlar. Daha da önemli bir özellik Dynamic Release. Bunu şöyle açıklayalım. Mesela bir tane piramit baskısı alıyoruz. İlk katmanımızda piramidin en geniş kısmı olsun. Anycubic diyor ki en geniş kısımla en dar olan kısımda malzeme ile FEP film arasındaki direnç farklı oluyor. Sonuçta bir tarafta çok daha geniş bir yüzey varken biterken nokta kadar bir yüzeyden bahsediyoruz. Ben bunu diyor anlık olarak hesaplıyorum. Eğer direncin fazla olduğunu görürsem katman yüksekliğimi ve katmanı ayırırkenki hızımı ona göre ayarlıyorum. Ve bunu her katmanda tekrar analiz ediyorum. Bu özelliği Light of Compensation dediği bir özellikle daha birleştiriyor. Tablo aşağıya indi, katman kürlendi ve yukarıya kalktı. Oraya tekrardan bir reçine dolması gerekiyor. Bir sonraki katman kürlenebilsin diye. Farklı reçineler farklı yoğunluklarda olduğundan dolayı bu zamanlama da değişebiliyor. İşte cihaz bunun da hesabını yapıyor. Eğer beklenilenden daha hızlı bir şekilde doğru reçine miktarı oraya dolduysa hemen diyor kürlemeyi başlatırım. Ama yok, yeterince reçine dolmadıysa o zaman da beklerim ki hatalı bir katman oluşmasın. Bilyalı mil ve doğrusal raylar evet bir 3 boyutlu yazıcıda ilk defa kullanılmıyor. Ama diğer tüm bu özelliklerle birleştirildiğinde Z eksen hassasiyetini arttırmaya, sürtünmeyi azaltmaya ve bu hassas ölçümlerin doğru bir şekilde yapılmasına mekanik olarak destek oluyor. Yani tüm bu özellikleri şöyle toplayıp bir baktığımızda P1 diğer markalarda olduğu gibi daha çok hızla değil de baskı başarısıyla ön plana çıkmak istiyor. Bakalım bu özelliklerin etkilerini aldığım baskılarda da görebilecek miyiz? Tabi sadece baskılarla da kalmayacağım. Bir reçineli yazıcının nasıl kullanılmaması gerektiğini de bu süreç esnasında yaptığım çeşit hatalar üzerinden sizinle paylaşacağım. İlk iki model zaten yazıcının içerisinde hazır ayarları bulunan modellerdi. Ben sadece reçineyi döküp baskıyı verdim. İkisi de işlevsel parçalar. Bunlardan bir tanesi bir braket, bir diğeri ise reçineyi reçine haznesinden tekrar şişesine boşaltırken kullanabileceğimiz bir huni. Braket üzerinde bazı ton farklılıkları, lekeler göreceksiniz. Bu modeli iyi temizlemediğim için gerçekleşen bir olay. Onun haricinde hiçbir baskı hatası yok. Her iki model üzerinde de yok. Açıkçası hiçbir katmanda en ufak bir katman izinin olmaması, ürünlerin adeta bir plastik enjeksiyondan çıkmış gibi görünmesi de oldukça güzel. Size yaptığım bazı hatalardan bahsedeceğim demiştim. İşte brakette de gördüğünüz bazı temizlik hataları vardı. Şimdi daha fazlasını bu Eyfel Kulesi üzerinde göreceğiz. Eyfel Kulesi'ni basarken aslında bir numaralı amacım yazıcının maksimum baskı boyutunu size göstermekti. Onun haricinde elbette üzerinde çok ince detaylar, ince baskılar da bulunduğu için güzel bir test modeli olacağını düşündüm. Daha önce birçok defa da basmıştım. Detaylar güzel. Model üzerinde herhangi bir baskı hatası aslında yok. Fakat birçok noktadaki bazı yüzey bozuklukları ve yüzeydeki parlaklıkları şu anda görüyorsunuz. Reçineli baskıda şuna dikkat etmeniz lazım. Baskıyı aldıktan sonra kısa süre içerisinde çok fazla uzatmadan önce temizliğinin yapılması, varsa desteklerinin sökülmesi, izopropil alkolle ya da suyla yıkanabilen bir reçine ise suyla yıkayarak temizliğinin gerçekleşmesi, hemen ardından ise kürleme işleminin yapılması gerekli. Bunları yapmazsanız ne olur? Ben birkaç tane modeli biriktirdim. Hepsinin temizliğini aynı anda yaparım diye. Ve bunları sağa sola da bulaşmasın diye bir poşetin
içerisine koydum. Çok ufak tefek modellerdi. Bunda da sivri detaylar vardı. O nedenle dedim şunun yıkamasını ben elle yapayım. İşte sprey alayım. Detaylı olan yerlerine basınçlı bir şekilde spreyle sıkarak temizlemesini gerçekleştireyim. Makineyi ise daha büyük nesnelerde kullanırım diye. Neyse önlemlerimi aldım. Eldivenimi taktım. Maskemi taktım. Elle spreyle yıkama işlemini gerçekleştiriyorum. O esnada bu Eyfel Kulesi ile beraber birkaç model de yanımda duruyor. Balkondayım. Perde var. Direkt güneş ışığı gelmiyor. Ve model poşetin içerisinde bekliyor. Çok kısa süre beklemiş olmasına rağmen modelin poşetle temas ettiği noktalarda işte az önce o görmüş olduğunuz parlak yerler. Güneş zaten en büyük ultraviyole kaynağı. Herhangi bir kürleme cihazınız olmasa bile güneşin altına modeli koyduğunuzda kürlenir. Ben kısa süre içerisinde bu kadar etki edebileceğini tahmin etmemiştim. O nedenle aklınızda bulunsun. Ya buraya çok fazla güneş gelmiyor nasılsa model kenarda dursun demeyin. Üzerindeki kalıntılar böyle problemlere neden olabiliyor. Aslında bu hataları yapmamış olsaydım şu anda kusursuz bir Eyfel Kulesi modeline sahiptim. Benim yaptığım hatalar haricinde ise yazıcının oldukça iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Elbette detayları en fazla görebildiğimiz şeylerden bir tanesi de figür baskıları oluyor. Ben de Joker'ler içerisinde en sevdiğim karakterin baskısını aldım. Burada Joker'i Jack Nicholson canlandırmıştı. Hem küçük hem de büyük parçalardan oluşan çok parçalı bir modeldi. Ben de ne büyük ne de küçük olan parçalarda herhangi bir problemle karşılaşmadım. Tamamı tabloya gayet güzel bir şekilde yapıştı. Baskılar sorunsuz bir şekilde alındı. Detaylardan da çok memnunum. Özellikle şöyle yakından size yüz detaylarını göstermeye çalışacağım. Yüzündeki en ince kırışıklıklara kadar çok güzel çıkmış. Model üzerinde herhangi bir baskı hatası ya da katmanların belli olduğu bir nokta bulunmuyor. Oldukça başarılı baskılardan bir tanesi. P1'in baskı alanı hiç fena değil. Çok büyük denilemez elbette ama kesinlikle küçük de değil. Gördüğünüz ebatlarda yarım yüz bir maskeyi tek parça halinde basabiliyorsunuz. Ben burada sınırlarını zorlayarak maksimum büyüklükte baskı aldım. Ortalama büyüklükte bir kafaya neredeyse fit bir şekilde oturduğunu söyleyebilirim. Baskı kalitesinden ise son derece memnunum. Üst tarafta tek bir noktada bir katman çizgisi dikkatimi çekti. Onu da size şöyle izah etmek istiyorum. Yazıcı bunu ters bir şekilde basıyor ve model destekler üzerinde yükselmeye başlıyor. Aslında 3 farklı parça bağımsız olarak yükseliyor ve bir noktada modelle hepsi birleşiyor. İşte tam bu birleşim noktalarında yatayda ufak bir çizgi oluşmuş. Büyük bir problem değil açıkçası. Ondan sonraki yüzeylerde ise herhangi bir katman izi gözüme çarpmıyor. Yüzey kalitesi son derece başarılı. Katman izleri hiç belirgin olmadığı için sanki 3 boyutlu yazıcıyla basılmış gibi değil de adeta nihai bir endüstriyel ürün gibi duruyor. Bir sonraki baskıda bir Predator büstü. Bunun üzerinde söyleyebileceğim en ufak olumsuz bir şey yok. Katman izleri hiçbir yerde belirgin değil. Çok ince detaylar gayet güzel ve net bir şekilde çıkmış. Direkt destek üzerinde yükselen o dişlerinin bulunduğu yerler var. Çok ince noktalardan baskı başlamasına rağmen buralarda da bir problem görünmüyor. Son derece başarılı bir baskı. Az önce yıkama hatalarından ya da işte birazcık güneşte bekleme hatalarından kaynaklı problemleri size göstermiştim. Gördüğünüz gibi bu iki modelin yüzeyi oldukça güzel. Neden? Çünkü bunların yıkamasını gerçekleştirirken Vachenkür 3 Max'i kullandım. Özellikle bunlar gibi büyük baskılarınızda size iyi bir çözüm olabilir. Oldukça geniş bir haznesi var. İçerisine çok fazla izopropil alkol konulabiliyor. Bu da aynı alkolü hiç temizlemeden birden fazla defa kullanabileceğiniz anlamına gelir. Arkasına 2 tane hazne takabiliyorsunuz. Bunlardan biri temizlikten sonra kirlenmiş olan izopropil alkolü alırken diğer tarafta ise tamamıyla temiz olan izopropil alkol depolanabiliyor. Önemli özelliklerinden bir tanesi klasik döndürerek yıkamanın haricinde püskürtme yaparak da yıkama yapabiliyor oluşu. Bu şekilde izopropil alkolden de ciddi tasarruf etmenizi sağlayabiliyor. Kürleme kısmında ise çok güçlü bir ultraviyole ışığa sahip, kısa süre içerisinde modellerinizi rahatlıkla kürleyebiliyorsunuz. İşinizi çok büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Gelelim çift baskı tablasını kullanarak yaptığım testlere. Haznelerin içerisine 2 farklı reçine koydum. Bunlardan bir tanesi ilk defa kullandığım dental reçineydi. Benim kullandığım reçine türü ağız içinde kullanılanlardan değil, yüksek doğrulukta baskı almanızı sağlayan bir cinsi. Diğer tarafta ise Anycubic High Clear reçinesini kullandım. Uzun zamandır merak ediyordum. İnternette adeta cam gibi çok güzel sonuçlar elde edildiğini görmüştüm. Bununla ilgili bir deneme de ben yapmak istedim. Sistem son derece basit. Dilimleme yazılımında da çift tablayı seçtikten sonra sağ ve sol taraf ayrılıyor.
Modellerinizi koyuyorsunuz. Reçinelerinizi, kürleme sürelerinizi seçiyorsunuz. Cihazın menüsünden de çift tablayı seçiyorsunuz ve bundan sonra adeta tek bir hazne ya da tek bir tablo üzerinde baskı alınıyormuş kadar kolay bir şekilde süreç devam ediyor. Şöyle bir baskılara bakalım. Dental reçine ile aldığım baskı oldukça güzel görünüyor. Üzerinde çok ince yazılar vardı. Bunlar gayet net bir şekilde çıkmış. Yine tıpkı diğer modellerde olduğu gibi katman izini görebileceğim en ufak bir nokta bulunmuyor. Son derece başarılı ve güzel bir baskı. Tabi burada dediğim gibi dental reçine olayı aslında ölçüsel tutarlılığı sağlamak için kullanılıyor. Bunların baskısı alındıktan sonra eğer bir implant yapılacaksa, bir diş teli takılacaksa bunların ölçüleri ayarlanıyor. Ya da şeffaf bir plak üretimi gerçekleştirilecekse yine hastanın kendi diş yapısı üzerinden bu plakların üretimi tam olarak hastanın ölçülerine göre ayarlanmış oluyor. Dental alanda bu çok önemli çünkü mikronluk bolluklar ya da sıkılıklar tedaviyi olumsuz etkileyebiliyor. High Clear tarafına baktığımızda bir Dünya Kupası görüyorsunuz. Birkaç farklı deneme yapmak için birden fazla baskı aldım. Çünkü High Clear resimler baskı alındıktan sonra böyle cam gibi görünüyor. Fakat yıkama yapıldıktan sonra ya da kürlemeden sonra matlaşabiliyor ya da sararabiliyor. Burada ise neredeyse camdan üretilmiş gibi bir yapı görüyorsunuz. Yine katmanlar kesinlikle belli değil. Gerçekten adeta camdan üretilmiş endüstriyel bir ürün gibi duruyor. Peki böyle bir şeffaflık nasıl sağlanabilir? Burada birkaç tane ufak hile yapmamız gerekebiliyor. Reçine önemli. Ben Anycubic High Clear resim kullandım. Hepsinde tutmayabilir. Ancak genel olarak kullanılan yöntemlerden bir tanesi yıkama yapmadan kürleme yapmaktır. Çünkü yıkama yapıldığı takdirde malzeme ciddi anlamda matlaşıyor. Mesela bu gördüğünüz örnekte yıkama yapıldı ve üst kısmının şeffaflıktan uzaklaşıp adeta buzlu cam gibi olduğunu fark edebilirsiniz. Ancak modelde bir gariplik olduğunu da yine fark edeceksiniz. Sanki böyle yarısı dolu yarısı boş, içinde su varmış gibi görünüyor. Yine reçineli yazıcı nasıl kullanılmaz kısmına çok güzel bir örnek. Yine tamamıyla benim hatam elbette. İçini boş yapmak istedim. Yani bunların içi tamamen %100 doluydu. Burada ise bir kabuk yapayım, içi ise boş olsun. Bakalım şeffaflığı ne kadar etkileyip etkilemeyeceğini görelim istedim. Ancak böyle içini boş yaptığınız modellerde modelin belli noktalarına delik açmanız gerekiyor ki içeriye dolan reçine daha sonra bir yerden akabilsin. Bunu yapmazsanız işte içinde kalan fazla reçine böyle dolu kalıyor. Yarısı dolu, yarısı boş, garip bir model elde ediyorsunuz. Ben bunu düzeltebilirdim. Yani reçine sonuçta üzerinde ufak tefek işlemler yapılabilen bir malzeme. Buraya bir matkapla delik açmış olsam aslında model düzelebilirdi ama bu hatayı da sizinle paylaşmak istedim. Özellikle içini boş aldığınız baskılarda buna dikkat edin. Gördüğünüz diğer iki modelde ise az önce söylediğim gibi yıkama yapmadan kürleme yaptım ve bu şekilde şeffaf bir netice alabildim. Genel olarak değerlendirecek olursam P1 az önce bahsettiğimiz özelliklerin konforunu ve güvenini bana hissettirdi. Daha önce non-FEV filme sahip olan birçok yazıcı kullandım. Hatta en az direnç gösteren ACF filme sahip yazıcılarda kullanmıştım. Ancak non-FEV filmle Wave Release birleştiğinde kesinlikle fark yaratmış. Baskının filme yapıştığına dair en ufak bir ses çıkartmıyor ki bu da baskı başarı yüzdesini kesinlikle yükseltiyor. Dynamic Release ve Light of Compensation özelliklerinin birlikte çalıştığını tesadüfen gözlemleyebildim. Bir baskı verdim. Aradan birazcık zaman geçti. Yazıcının yanına gidip şöyle bir bakayım dedim. Düzgün bir şekilde baskı devam ediyor mu? Bir problem var mı diye. Baktım hala 8. 10. katmanda duruyor. Halbuki belki bunun 2-3 katı daha fazla ilerlemiş olması lazımdı. Ben kürleme süresini 2-2,5 saniye vermişim. Ancak yazıcı aşağıya indiği andan itibaren 16 saniye boyunca bekliyor. Ayarlarımı kontrol ettim. Acaba ben mi hatayı yaptım diye. Öyle bir şeyin olmadığını gördüm. Biraz daha bekledim. Yazıcı birkaç katman sonra oldukça hızlandı ve benim verdiğim süreler içerisinde hareket etmeye başladı. Daha sonra modele bakınca sebebinin tamamen oluşan basınç ve reçine dolum telafisi ile alakalı olduğunu anladım. Bunun elbette şöyle bir dezavantajı olabilir. Geniş yüzey miktarı arttıkça baskı tablasını kaldırma hızını azaltıp yukarı kalkma mesafesini de arttırabilir. Pozlama öncesi bekleme süresi de yine artabilir. Bu da baskı süresini uzatacaktır. Ancak tam tersi bir senaryoda mesafeler kısalabilir ve hız artabilir. Bu da baskı süresine olumlu etkiler. Tabla seviyelemenin otomatik olduğunu öğrendiğimde ilk başta hiç müdahale olmayacak sanmıştım. Ama başta da gösterdiğim gibi tabla değiştirince veya baskıda bir sorun olunca yine elle manuel ayar yapmak gerekiyormuş. Yine de eskiden olduğu gibi bunu kağıtla kendi hislerimize güvenerek değil de teknolojik bir ölçümle yapıyor olmamız sistemi daha başarılı hale getirmiş. Zaten bir defa yapınca uzun süre bu şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. Basınca duyarlı sistem son derece güzel bir şekilde çalışıyor. Bunu da şöyle tespit ettim. Aldığım bir baskının desteklerini temizliyordum. O esnada da diğer
Diğer baskı hazır. Dedim birazcık daha reçine ekleyeyim, o baskıyı da başlatayım bir yandan diye. Reçine eklerken eldivenime yapışmış ufak bir destek parçasının içeriye düştüğünü gördüm. Şöyle el yordamıyla onu buldum, aldım fakat baktım ki daha fazla parça aslında eldivene yapışmış halde duruyor. Acaba başka parçada düşürmüş müyümdür, düşürmemiş miyimdir derken dedim ben bir baskıyı başlatayım. Bir problem olursa herhalde yazıcı uyarır. Ve dediğim gibi de oldu. Baskıyı başlattıktan hemen sonra tabla seviyeleme tespitini yaparken yazıcı uyarı verdi. Normal şartlarda reçineyi süzgeçten geçirmek, bir kalıntı olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Üşendim. Şöyle spatula ile haznenin dibini bir yokladım. Baktım bir şey yok gibi. Tekrar denedim. Ama aynı hatayı yine verince artık süzmekten başka çare kalmadı. İşte tespit edilen o parça da o zaman ortaya çıktı. FEV filmde en ufak bir deformasyon olmamış. Bence en önemli olan nokta da zaten buydu. Çift baskı tablası fikrini sevdim. Genel kullanım alanı belki çok geniş olmaz ama özellikle dental alanda çalışmalar yapacak kullanıcılar veya mühendislik tarafında ufak parçalarla birden fazla malzeme ile çalışma ihtiyacının olduğu yerlerde amaca hizmet eder. İşin temizlik tarafında dediğim gibi Vachenkür 3 Max bence oldukça güzel bir yıkama kürleme cihazı. Bu işi profesyonel olarak yapma niyetiniz varsa ve genelde büyük parçalar üzerinde çalışacaksanız işinizi oldukça kolaylaştırır. Hem fazla izopropil alkol alması hem de spreyleme şeklinde temizlik gibi özelliklerini başarılı buldum. Ve elbette her yıkama kürleme cihazında olduğu gibi kimyasallarla olan temasınızı azaltıyor. Her reçineli yazıcı videomda söylerim, yine söyleyeceğim. Evet, bu teknoloji çok güzel ve cezbedici. Ancak bunu kullanmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Reçine toksik bir malzemedir ve ciltle uzun süre temasından kaçınmak gerekir. O nedenle bu teması kesebilmek için bir defa eldiven takmalısınız. Onun haricinde yine reçinenin içerisinde VOC yani uçucu organik bileşikler bulunur ve bunu havaya yayar. Bunu da solumak sağlık açısından zararlıdır. O nedenle VOC filtreleyebilecek filtrelere sahip en azından yarım yüz maskeler kullanmak gerekir. Yazıcınızı ya da yıkama kürleme cihazınızı kullandığınız odayı mutlaka havalandırın. Veya imkan varsa yine VOC filtrelere sahip olan hava temizleme cihazları kullanın. Ama ben bunlarla uğraşamam diyorsanız o zaman reçineli yazıcı almayın, kullanmayın. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde ise sağlıklı bir şekilde reçineli yazıcınızın keyfini çıkarabilirsiniz. Evet, ben P1'i çok beğendim. Oldukça güzel çalışan üstün özelliklere sahip bir reçineli yazıcı. Benim gözümde sorunsuz baskı her zaman hızın önünde gelmiştir. Eminim birçok reçineli yazıcı kullanıcısı da benzer şekilde düşünüyordur. P1 de size bunu sağlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş ve size bir fikir verebilmişimdir. Bu video hakkında ve P1 hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Varsa sorularınızı da yine yazarsanız hepsini cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.